1996 yılı. Profesyonel güreşin kaydedilmiş gerçekliğinin duvarları ilk kez bu kadar sert sarsılıyordu. O yıl bir adam televizyonda canlı yayında patronuna küfür etti. Rakibine evinin içinde silah doğrulttu ve sektörün en kutsal sınırlarını paramparça etti. Bu adam sadece bir kötü karakter değildi. O gerçekten kontrolden çıkmış bir loose cannon'dı. Onun adı Brian Pillman. Brian Pillman, güreş tarihinin belki de en görülemez, en tehlikeli ve en trajik figürlerinden birisi olarak anılır. O sadece ringde değil, ringin ötesinde de senaryoyu yıkan, işin içindeki herkesi bu gerçek mi sorusuyla yüzleştiren bir dehaydı. Şimdi ringin öteki yüzünde Brian Pillman'ın çılgın dehasına, yıkıcı kazalarına ve zamansız vedasına tanıklık edeceğiz. Brian William Pillman 22 Mayıs 1962'de Cincinnati, Ohio'da dünyaya geldi. Çocukluğu ses tellerindeki polipler nedeniyle sürekli hastanelerde geçti. Çok sayıda ameliyat geçiren genç Pillman, doktorların tüm olumsuz tahminlerine rağmen hayata tutundu ve müthiş bir atletizm yeteneği geliştirdi. Belki de bu hayatta kalma mücadelesi onun asla pes etmeyen karakterinin ilk temel taşlarıydı. Üniversite yıllarında Amerikan futbolu oynadı ve kısa bir süre NFL'de Cincinnati Bengals forması giydi. Futbol kariyeri beklediği gibi gitmeyince kendisini Kanada'da Calgary Stampers'ta buldu. İşte asıl dönüm noktası da buradaydı. Calgary'deyken efsanevi Stu Hart'ın Dungeon adlı eğitim yerinde güreşle tanıştı. O karanlık bodrum katında Stu Hart'ın acımasız antrenman metotları altında Brian Pillman'ın güreş sevgisi ve azmi şekillenmeye başlandı. 1986 yılında Stampede Wrestling'de debut yapan Pillman, kısa sürede havadan yaptığı akrobatik hareketlerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bu ona Flying Brian lakabını kazandıracaktı. 1989'da WCW'ye transfer olarak Amerika'nın en büyük arenasına adım attı. WCW'da Pillman, Flying Brian olarak tanındı. Dönemin ağır, kaslı yapısında tezat oluşturan bu stil ona kısa sürede büyük bir popülarite kazandırdı. Ancak asıl patlamayı Steiner Steve Austin ile kurduğu takımla yaşadı. İkili The Hollywood Blondes adıyla WCW'nun en gözde takımlarından biri haline geldi. Onlar sadece iyi güreşçi değildi. Aynı zamanda karizmaları ve kendine güvenen tavırlarıyla seyirciyi büyülüyorlardı. Ancak Flying Brian Pillman'ın hikayesi sadece şampiyonlukla sınırlı değildi. O, ringin içinde olduğu kadar dışında da bir dahiydi. Dönemin modasına uygun All American temiz çocuk imajından sıkılmıştı. Daha fazlasını istiyordu. 1995 yılında Four Horsemen grubuna dahil oldu. Ric Flair, Arn Anderson ve Chris Benoit gibi efsanelerle aynı takımda yer almak onun kariyeri için büyük bir onurdu. Ama işte tam da bu dönemde onun kariyerini sonsuza dek değiştirecek bir karakterin tohumları atıldı. Artık Pillman temiz çocuk Flying Brian imajını terk etmeye başlamıştı. Saçlarını uzattı, daha karanlık, daha vahşi bir görünüme büründü. O artık loose cannon'dı. Loose Cannon, Pillman'ın sadece bir güreş karakteri değildi. O, işin içindeki herkesi gerçekle senaryo arasındaki ince çizgide yürümeye zorlayan bir work it shoot sanatıydı. Pillman, WCW yönetimine, şirketin kurallarına ve hatta diğer güreşçilere karşı açıktan isyan etmeye başladı. En bilinen örneği şuydu. 1996 yılında bir I Quit maçı sırasında rakibi Kevin Sullivan'ı köşeye sıkıştırdı ve kameraya dönerek "Sana saygı duyuyorum Booker" dedi. O sırada Sullivan, WCW'nin Booker'ıydı. Bu hareket seyirciyi şaşkına çevirirken arka alanda büyük bir panik yarattı. Kimse bu gerçek atışın nerede biteceğini bilmiyordu. Bu isyankar tavır WCW yönetimini çılgına çevirdi. Pillman giderek daha fazla kontrol edilemez hale geliyordu. Ve sonunda 1996'da bu kaotik durum onun WCW'den kovulmasına neden oldu. Ama bu Pillman için bir son değil, asıl büyük sıçramanın başlangıcıydı. Brian Pillman'ın en tehlikeli hamlesi ise Eric Bischoff'u kandırmasıydı. Pillman, WCW yönetimine karakterinin gerçek görülmesi için gerçekten kovulması gerektiğini söyledi. Eric Bischoff bu fikri kabul etti ve canlı yayında kovuldu. Ama problem şuydu: seyirciler bunun senaryo olduğunu bilmiyordu. Rakip şirketler bunun gerçek olduğunu sanıyordu. Ve bir noktadan sonra WCW bile Brian Pillman'ın gerçekten kontrolden çıkıp çıkmadığını ayırt edememeye başladı. Loose Cannon artık bir karakter değil, şirketlerin elinden kaçmış psikolojik bir savaştı.
WCW'den kovulduktan sonra Pillman ECW'ye geçti ve orada da Loose Cannon karakterini perçinledi. Hatta bir ECW SummerSlam etkinliğinde o dönem oldukça cesur sayılabilecek bir konuşma yaparak büyük bir ses getirdi. Bu sırada sektörün nabzını tutan herkesin gözü kulağı Brian Pillman'daydı. Tam her şey yolunda giderken 15 Nisan 1996'da Kentucky'de bir otoyolun ortasında hayatı alt üst oldu. Yorgunluk nedeniyle direksiyonda uyuyakaldığı Hummer aracı bir ağaç kütüğüne çarptı ve taklalar attı. Ağır yaralıydı. Bir hafta komada kaldı. En kötüsü ise yüksek uçuş stilini belirleyen ayak bileği paramparça olmuştu. Doktorlar onun bir daha asla eski atletik performansını gösteremeyeceğini söyledi. Bu kaza aslında Pillman'ın fiziksel olarak Flying Brian ölümünün fermanıydı ama onun zihinsel savaşçı ruhu yıkılmadı. O kazadan sonra Brian Pillman'ın hayatı sadece fiziksel olarak değişmedi. Artık ağrı kesiciler günlük yaşamının bir parçasıydı. Ayakta durabilmek için, güreşebilmek için ilaçlar kullanıyordu. Ve Edge to the Era'nın o kaotik ortamında kimse bir güreşçinin gerçekten iyi olup olmadığını umursamıyordu. Ringe çıkabiliyor olması herkes için yeterliydi. 1996 yazında hala sakat olmasına rağmen Brian Pillman WWF ile sözleşme imzaladı. Loose Cannon artık dünyanın en büyük güreş şirketine transfer olmuştu. WWF onun bu öngörülemez karakterini kullanmak için biçilmiş bir kaftandı. Pillman ilk başlarda yorumcu koltuğuna oturdu. Ancak kısa sürede fiziksel olarak da aksiyona döndü. Ve sonra güreş tarihinin en çılgın anlarından biri yaşandı. Steve Austin'in Brian Pillman'ın evine basması ve Pillman'ın ailesiyle birlikte evde olduğu sırada Austin'in kapıyı kırmasının hemen ardından ona silah doğrultması. Bu an canlı yayında yaşandı ve o dönem için inanılmaz bir sansasyon yarattı. Eleştirilerin hedefi olmasına rağmen bu olay Edge to the Era'nın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Steve Austin ile olan ilişkisi de sıradan bir senaryo arkadaşlığı değildi. WCW günlerinden beri yakın dostlardı. Hollywood Blondes döneminde birbirlerini tamamlayan iki zıt karakter gibiydiler. Austin disiplinli ve kontrollüydü, Pillman ise kaostu. Ve belki de bu yüzden ekran karşısında bu kadar gerçek görünüyorlardı. Silah olayının ardından Pillman, Heart Foundation grubuna katıldı ve eski arkadaşı Steve Austin ile kanlı bir rekabete girdi. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle artık havadan uçamıyor, daha çok yerde mücadele ediyor ve sert acımasız bir stil benimsiyordu. 1997 yılının Temmuz ayında Calgary'deki In Your House Canadian Stampede etkinliğinde Heart Foundation'ın galibiyetiyle sonuçlanan 10 kişilik takım maçında yer aldı. Bu maç onun fiziksel olarak en yüksek performansını sergilediği anlardan biriydi. Ancak tüm bunlar olurken herkesin fark etmediği bir şey daha vardı. Brian Pillman'ın sağlığı, geçirdiği kazanın ve vücuduna aldığı ağır darbelerin etkisiyle hızla bozuluyordu. 5 Ekim 1997 Bloomington, Minnesota. Brian Pillman o akşam Dude Love ile karşılaşacağı WWF Bad Blood In Your House şovu öncesi otel odasında cansız bulundu. Vefat ettiğinde 35 yaşındaydı. Otopsi raporu ölüm nedeninin daha önce teşhis edilememiş bir kalp rahatsızlığı olduğunu ortaya koydu. Aslında bu hastalık daha önce babasını da almış, ailede genetik olarak taşınan bir sorundu. Pillman'ın ölümü güreş dünyasında adeta bomba etkisi yaratmıştı. Edge to the Era'ya adını yazdırmış, sektörde devrim yaratmış, herkesin konuştuğu adam ansızın ortadan kaybolmuştu. Arkasında eşi Melanie ve 6 çocuğu bırakmıştı. Bunlardan biri de henüz 4 yaşında olan Brian Pillman Jr. yani şu anki bildiğimiz adıyla Lexis King'ti. 6 Ekim 1997 tarihli Raw is War yayınında WWF yönetimi Brian Pillman'ın ölümünü anmak için özel bir bölüm hazırladı. Ancak gecenin en tartışmalı anı Vince McMahon'ın Brian'ın eşi Melanie Pillman ile yaptığı canlı yayın röportajıydı. Melanie kocasını henüz birkaç saat önce kaybetmişti ve şok içindeydi. Evde 6 çocuğuyla birlikte ne yapacağını bilemez haldeydi. Gözyaşlarını tutmaya çalışırken milyonlarca insanın izlediği canlı yayında Vince McMahon ona canlı yayında kan dondurucu şeyler sordu. Well, a 4-year-old doesn't understand it. That's little Brian. He doesn't understand why Daddy's not coming home. This is really hard. But I'm doing. Have you had any opportunity to think about
what you now as a single parent will do to support your 5 children? Vince, I don't even really know what day it is, so I don't know what I'm gonna do. Thank you very much for joining us tonight, and Thanks. on behalf of the WWF and its fans and its superstars, you have our heartfelt condolences. Thank you again. Thank you, Vince. Bu bir anma töreni değil, bir kadının acısının canlı yayında sömürülmesiydi. İzleyiciler ve güreşçiler dehşet içindeydi. Vince McMahon, Bryan'ın ölümünü bile Ed to the Era'nın o vahşi Rated savaşına bir malzeme olarak kullanmıştı. Raw'daki Melanie Pillman röportajı sadece seyircileri değil, soyunma odasını da öfkeye boğmuştu. Çünkü ortada hala toprağa verilmemiş bir adam vardı ve Ed to the Era'da sınır diye bir şey kalmamıştı. Brian Pillman'ın ölümünün üzerinden yıllar geçti ama onun etkisi hiç olmadığı kadar günümüzde de hissediliyor. Oğlu Brian Pillman Jr. babasının izinden giderek profesyonel güreşçi oldu. AEW ve WWE NXT'de boy gösterdi. Hatta kariyerinin ilk yıllarında babasının Flying Brian stilini anmak için kullandı. Babasının bugün yapamadıklarını onun yapması gurur verici bir miras. Ama Brian Pillman'ın en büyük mirası belki de sektörün getirdiği noktadır. Onun Loose Cannon karakteri günümüzün work it shoot anlayışının temel taşıdır. CM Punk, Jon Moxley gibi günümüzün kaos yaratıcıları Brian Pillman'ın çizdiği yolda ilerliyor. Brian Pillman bir daha asla doldurulamayacak kadar büyük bir boşluk bıraktı. Sadece bir güreşçi değil, bir devrimciydi. Sektörün senaryo yazarlarına, yöneticilerine, hatta izleyicilere "Siz ne kadar kurruysanız ben de o kadar gerçeğim" diye bağıran bir deliydi. Ama bu deliliğin ardında vücudunun yetersizliği, ailesine olan sevgisi ve büyük bir yalnızlık vardı. Bir zamanlar Flying Brian olarak göklere yükselen adam 35 yaşında bir otel adasında sessizce toprağa düştü. Bugün geriye dönüp baktığımızda şu soru hala soruluyor. Brian Pillman yaşasaydı Ed to the Era'nın en büyük yıldızlarından biri olabilir miydi? Belki de dünya şampiyonu olurdu. Belki de Stone Cold Steve Austin karşısındaki en büyük anti kahramana dönüşürdü. Ama kader ona zaman tanımadı. Geriye sadece kaos kaldı. Ringin öteki yüzü olarak Brian Pillman'ı saygıyla anıyoruz. Onun hikayesi zaferlerle dolu değil, kaosla, acıyla ve keşkelerle doluydu. Ama biz bu keşkeleri asla unutmamak için anlatıyoruz. Huzur içinde uyu Brian.